1911 yılında hem Amerikan iş dünyasının hem de kapitalizmin genel tarihinin seyrinde çok önemli bir dönüm noktası yaşandı. O yılın Ocak ayında ilk kez Mart 1910'da mahkeme önüne gelmiş bir dava ABD Yüksek Mahkemesi'nde yeniden görüldü. 4 ay sonra 15 Mayıs 1911'de karar açıklandı. Kararın konusu John D. Rockefeller'in 1882'de kurduğu Standard Oil şirketinin hukuki statüsüydü. Rockefeller o sırada dünyanın en güçlü petrol patronu, belki de en zengin insanıydı. Bu dönem petrolün geleceğin fosil yakıtı olarak yükselişe geçtiği bir zamandı. Fabrikaları çalıştıracak, otomobilleri hareket ettirecek ve evleri aydınlatacak kaynak olarak kömürün yerini giderek petrol alıyordu. Rockefeller'in servet ve güç arayışı Standard Oil'i petrol sektöründe fiili bir tekel haline getirmişti. Öyle ki 20. yüzyılın başına gelindiğinde hükümet çevrelerinde şirketin artık bu haliyle varlığını sürdüremeyeceği düşünülüyordu. Şirketlerin tekel gücü oluşturmasını sınırlamayı amaçlayan 1890 tarihli Sherman Antitrust Yasasına dayanarak New Jersey eyaleti Rockefeller ile Standard Oil'e dava açtı. 15 Mayıs 1911'de Yüksek Mahkeme kararını açıkladığında davayı New Jersey kazandı. Mahkeme, Standard Oil'in tekel yapısının Sherman yasasını ihlal ettiğine hükmetti. Şirketin 34 ayrı kuruluşa bölünmesine karar verildi. Bağlı alt şirketler de hesaba katıldığında bu sayı 39'a ulaşıyordu. Bu parçalanmadan doğan şirketlerin bazıları bugün hala çok tanınmış markalardır. Bunların en dikkat çekeni söz konusu 34 şirketten ikisinin mirasçısı olan ve 2025 yılında dünyanın en büyük 13. şirketi sayılan ExxonMobil'dir. Bütün bunlar John D. Rockefeller'in ne kadar büyük bir servet biriktirdiğini gösterir. Bu servet 20. yüzyıl boyunca Amerikan hayatında benzeri az görülen bir iş ve siyaset hanedanı yarattı. Bu Rockefeller ailesinin hikayesidir. Rockefeller ailesi köken olarak Alman-Amerikan bir ailedir. Ailenin kökleri Almanya'nın batısında Bonn ile Koblenz arasında yer alan eski Rauschenfeld köyüne kadar izlenebiliyor. Bugün bu köy artık terk edilmiş durumdadır. Ancak 17. yüzyılda Rockefeller ailesinin yaşadığı yer burasıydı. Ailenin soyadı da zaten geldikleri yeri işaret eden coğrafi bir soyaddı. Yaklaşık 1723 yılında aile üyelerinden Johann Peter Rockefeller Almanya'dan ayrılıp Kuzey Amerika'daki İngiliz kolonisi Pensilvanya'ya göç etmeye karar verdi. Johann Peter gibi 40'lı yaşlarındaki başlarındaki bir Almanın o dönemde bu İngiliz kolonisine gitmesi aslında pek sıra dışı değildi. Pensilvanya'nın 1680'lerin başında İngiliz William Penn'in mülkü olarak kurulmuş bir koloniydi. Penn, bu geniş Kuzey Amerika topraklarını İngiliz Kralı II. Charles'ten almıştı. Bu, babası Amiral William Penn'in 1670'teki ölümünden sonra kendisine ödenmesi gereken borçların karşılığıydı. William Penn, aynı zamanda 1640'ların sonunda İngiltere'de ortaya çıkan ve ana akım dışında kalan bir dini hareket olan Quaker hareketine mensuptu. Penn, Quaker'ların uğradığı baskıları görünce 1680'lerde Pensilvanya'yı dini azınlıklar için bir sığınak olarak düzenledi. Küçük Alman cemaatlerinin bu koloniye göç etmesini teşvik etti. Ve 1680'lerden 18. yüzyılın sonlarına kadar binlerce Alman yerleşimci Pensilvanya'ya yerleşti. Johann Peter Rockefeller de onlardan biriydi. Bu nedenle Rockefeller ailesinin Amerika hikayesi Pensilvanya'daki dini hoşgörü deneyiyle başlar. 19. yüzyılın başlarına kadar Rockefeller ailesi Amerika'daki hayatına dair çok fazla kayıt yoktur. Johann Peter, Kuzey Amerika'ya geldikten sonra bir süre Philadelphia civarında toprak edinmiş, ardından New Jersey'ye taşınmıştır. Oğlu William, ailesi New York'taki Germantown çevresinde toprak sahibi olan Christina adlı bir kuzeniyle evlenmiştir. Böylece John D. Rockefeller'ın büyük babası
Godfrey Rockefeller 1783 yılında New York eyaletinin Albany kentinde doğmuştur. Godfrey'in hayatı oldukça dengesizdi. Çiftçilik ve ticaret dahil çeşitli işlerde çalıştı. Bir dönem Massachusetts'teki Great Barrington kasabasının şerifliğini bile yaptı. Bu kasabaya gitmesinin nedeni eşi Lucy Avery'nin oralı olmasıydı. 10 çocuklu kalabalık bir aileleri vardı. Sonunda Amerikan yerleşimcilerinin toprak talebinin hızla arttığını ve Illinois ile Michigan gibi eyaletlerin yoğun biçimde iskan edildiği 1830'ların başında Büyük Göller bölgesine doğru batıya göç etmeye başladılar. Bu çocuklardan biri de John D. Rockefeller'in babası William Rockefeller Sr. idi. 13 Kasım 1810'da New York eyaletinin Ankram kasabasında doğmuştu ve Godfrey ile Lucy'nin çocukları arasında en büyüğüydü. Babası gibi o da hayatı boyunca farklı işlerde bulundu. Ancak ondan çok daha karanlık bir karakterdi. İlk yıllarında gündelik işlerde çalıştı. Sık sık odunculuk yaparak geçimini sağladı. Daha sonra dolaştığı yerlerde bitkisel içecekler, sözde şifa ürünleri ve türlü ilaçlar satan bir gezgin tüccara dönüştü. Kısacası bu tabirler henüz yaygınlaşmamışken bir tür sahte ilaç satıcısı ve dolandırıcısıydı. Haksız yollarla elde ettiği parayı çoğu zaman arazi satın almak ya da kısa yoldan zengin olma vaat eden şüpheli girişimlere yatırıyordu. Özetle kuşkulu anlaşmalar yapmayı bilen bir fırsatçıydı. 1830'ların ortalarında bu karışımları satıp çeşitli dolandırıcılıklarla uğraşırken New York eyaletinin kuzey kesimlerinde Eliza Davison adlı bir kadınla tanıştı. Eliza, İskoç-İrlandalı bir aileden geliyordu. Bu adlandırma 17. yüzyılda İrlanda'nın kuzeyindeki Ulster bölgesine yerleşen, daha sonra da 18. yüzyılda Kuzey Amerika'nın 13 kolonisine göç eden topluluklar için kullanılır. Dolayısıyla Rockefeller ailesi Alman ve İskoç-İrlandalı köklerin birleşiminden oluşuyordu. Rivayete göre William, Eliza ile ilk tanıştığında kendisini sağır ve dilsiz gibi göstermiş, ilk iletişimlerini de bir yazı tahtasına yazarak kurmuştu. Davison ailesi dindar Baptistlerden oluşuyordu. Bu yüzden Eliza ile ahlaki açıdan epey tartışmalı bir figür olan William Rockefeller'in birlikteliği baştan beri tuhaf görünüyordu. Buna rağmen 1837'de evlendiler ve birlikte 6 çocuk sahibi oldular. Bunların 5'i bebeklik dönemini atlatabildi. En büyük çocukları William ile Eliza'nın evliliğinden bir yıl sonra doğan Lucy'ydi. John ise bir sonraki yıl dünyaya geldi. Adında sıkça kullanılan D harfi annesinin soyadı olan Davidson'ı ifade ediyordu. 19. yüzyıl Amerika'sında bir çiftin en büyük oğluna annenin kızlık soyadının ikinci ad olarak verilmesi oldukça yaygın bir uygulamaydı. Bu nedenle Rockefeller petrol hanedanının kurucu ismi aslında John Davidson Rockefeller'di. William Jr. 1841'de, Mary Ann 1843'te, ikizler Franklin ile Frances ise 1845'te doğdu. Francis 1847'de hayatını kaybetti. William Sr. ile Eliza'nın evliliği 1840'ların sonlarına kadar tüm sorunlarına rağmen dışarıdan bakıldığında bir ölçüde normal biçimde sürdü. Ne var ki William iş bahanesiyle sık sık evden uzak kalıyordu. Ardından aileyi fiilen terk etti. Yine de William ile Eliza resmen hiç boşanmadı. William 1856'da Margaret Allen ile ikinci, yani hukuken geçersiz bir evlilik yaptı. William Rockefeller Sr.'ın çocukları değişimin boyutu çoğu zaman hafife alınan bir ülkede dünyaya gelmişti. 1830'ların ortalarına kadar Amerika Birleşik Devletleri Federal Birliği'nde yalnızca 24 eyalet vardı. Rockefeller ailesi hikayesinin en önemli kişisi olan John D. Rockefeller 1839'da doğduğunda ülke nüfusunun büyük kısmı doğu kıyısında yaşıyordu. Sınırlar Orta Batı'ya kadar uzanıyordu. Ancak bugün Kaliforniya ile New Mexico arasında kalan Güneybatı bölgesi o sırada Meksika'nın kontrolündeydi. Yine de ülke hızla gelişiyordu. 1810'lar ile 1830'lar arasında Büyük Göller bölgesine doğru hızlı bir genişleme yaşanmış. Chicago gibi yerleşimler büyük şehirlere dönüşmeye başlamıştı. 1846'da
ABD, Meksika ile savaşa girdi. 2 yıldan kısa süren bu savaşın sonunda Meksika, Kaliforniya, Nevada, Utah, Colorado'nun büyük kısmı, Arizona, New Mexico ve Wyoming'in bazı bölümlerini ABD'ye bıraktı. 19. yüzyılın ikinci yarısında milyonlarca insan Amerikan batısına göç etti. Aynı dönemde ABD'nin nüfusu 1840'daki yaklaşık 17 milyondan 1900'de 76 milyona çıktı. Böylece Amerika büyük ölçüde kırsal ve tarımsal bir toplumdan sanayi devi bir ülkeye dönüştü. Bu sanayileşmeyi başka yerlerde olduğu gibi kömür sürüklüyordu. Petrol kullanılan alanlarda ise esas yakıt balina yağıydı. Özellikle gelişmiş lambalar ve ev aydınlatmasında büyük miktarlarda kullanılıyordu. Bu durum 1850'lerde yavaş yavaş değişmeye başladı. Avrupa'daki yenilikçiler kısmen dünya çapındaki büyük balina avcılığı endüstrisinin balinaları yok olma noktasına getirmesi nedeniyle balina yağına alternatif olarak petrolü denemeye başladılar. Yüzyılın ortalarına doğru Amerika balina yağı ticaretinin merkezi olan Massachusetts'teki New Bedford gibi limanlar gerilemeye başlayınca ABD'deki hırslı iş insanları için yeni fırsatlar doğdu. Bu fırsatlar Avrupalıları örnek alıp alternatif yakıt olarak petrole yönelmenin önünü açtı. Rockefeller ailesinin yükselişi de işte bu zeminde başladı. Ancak John D. Rockefeller Sr.'ın ilk gençlik yılları ve kariyerinin başlangıcı pek kolay değildi. Babası William'ın Rockefeller ailesi için çalışan Nancy Brown adlı bir hizmetçiyle ilişki yaşadığı anlaşılıyordu. Bu ilişkiden 2 çocuk doğdu. Daha büyük bir skandal ise 1840'ların sonunda patladı. William Sr., aile içinde çalışan Anne Van der Beek adlı başka bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlandı. William'ın aileyi yarı yolda bırakıp Doktor William Livingston takma adıyla yaşamaya başlamasına yol açan olay buydu. Çok geçmeden John da Ohio eyaletinin hızla büyüyen kenti Cleveland'da sıradan bir ofis katibi olarak çalışmaya başladı. Eliza ile çocukları William'ın onları terk edip 1840'larda yaşadıkları New York kırsalında büyük bir skandal yaratmasının ardından 1850'lerin başında Ohio'daki Strongville taşınmıştı. John, Folsom Mercantile College'de kısa bir muhasebe eğitimi alarak resmi görevini tamamladı ve 1855'e gelindiğinde gıda ve çeşitli tarım ürünleri satan Hewitt and Total şirketinde çalışıyordu. Kısa süre sonra şirket adına Ohio ve Erie kanalı üzerinden Cleveland'a mal getiren tüccarlarla pazarlık yapmaya başladı. Yeterince deneyim kazanınca da 1850'lerin sonunda kendi işine girdi. Rockefeller'in petrolle ilk ciddi teması Cleveland'daki temel emtia ticareti sırasında oldu. Tam da balina yağının ev aydınlatmasındaki yerini petrolün almaya başladığı bir dönemde petrol alım satımına dahil oldu. Rockefeller daha sonra köleliğin kaldırılmasını savunan harekete destek verdiğini, işlerini bırakabilseydi 1861'de başlayan Amerikan İç Savaşı'nda birlik saflarında savaşacağını söyleyecekti. Savaş petrol fiyatlarında ciddi bir yükselişe yol açtı ve bu da John'un dikkatini daha fazla petrole çevirdi. Savaş 1865'te sona erdiğinde Cleveland'da hem petrolü ev aydınlatması ve başka alanlar için daha kullanışlı ürünlere dönüştürebilen kimyagerlerle ortaklık kurmuş, varlıklı bir petrol tüccarına dönüşmüştü. 1860'ların ikinci yarısında Cleveland, Amerika'da petrol rafinajının ilk büyük merkezlerinden biri haline geldi. Rockefeller burada önemli bir oyuncuydu ve kentteki sektördeki ağırlığını giderek arttırdı. 1870'te birkaç ortağıyla birlikte Standard Oil of Ohio'yu kurduğunda işletmeleri ülkenin en büyükleri arasındaydı. Rockefeller şirketin ilk 10.000 hissesinin 1/4'inden biraz fazlasına sahipti. Şirketin erken dönemde büyümesindeki en önemli etkenlerden biri de 1850'ler ile 1880'ler arasında Amerika çapında demiryolu ağının hızla gelişmesiydi. Standard Oil 1870'te kurulduğunda demiryolu ağı petrol varillerinin ülke çapında daha düşük maliyetle taşınmasına imkan verecek kadar gelişmişti. Bu da talep hızla artarken bile
fiyatların görece düşük kalmasını sağlıyordu. Standard Oil'in ilk yıllardaki temel ürünü artık çok pahalı hale gelen balina yağına alternatif olarak ev aydınlatmasında kullanılan bir petrol türevi olan gaz yağıydı. Gaz yağına yönelik talep sayesinde Standard Oil 1870'ler boyunca ve 1880'lere girerken büyük bir hızla büyüdü. Bu sırada Amerika ekonomisindeki daha geniş dönüşümler de petrol talebinin çok keskin biçimde yükselmesine yol açıyordu. 1870'ler ile 1890'lar arasında John D. Rockefeller petrol talebindeki patlamadan yararlanarak Standard Oil'i son derece saldırgan bir biçimde büyüttü. Piyasalar üzerinde tekel kurma isteğinin erken örneklerinden biri 1872'de yaşanan Cleveland katliamı olarak anılan olaydı. Yaklaşık 4 ay içinde Rockefeller, Cleveland'da Standard Oil'in 2 düzineden fazla rakibinin neredeyse tamamını satın almayı başardı. Bu, ilerleyen yıllarda nasıl hareket edeceğinin açık bir işaretiydi. Sonraki yıllarda da durmaksızın genişlemeyi sürdürdü. Standard Oil'in temel stratejilerinden biri petrol çıkarmaktan çok petrol rafinajını kontrol altına almaktı. 19. yüzyılın sonlarında Kaliforniya, Teksas ve Oklahoma gibi yerlerde araştırmacılar büyük petrol keşifleri yapıyor ve ham petrolü yer altından çıkarıyordu. Rockefeller'in yöntemi ise bu üreticilerin neredeyse tamamını çıkardıkları ham petrolü kendi rafinelerine göndermeye mecbur bırakmaktı. 1880'lere gelindiğinde Standard Oil, Amerikan pazarında fiilen kullanılan petrolün %90'ından fazlasını rafine ediyordu. Yani şirketin gerçek tekeli doğrudan petrol çıkarmaktan değil, rafinajı kontrol etmekten doğmuştu. Bu sırada John aile hayatını da kurmuştu. 1864'te tıpkı Rockefeller'in 1850'lerde yaptığı gibi 1830'larda New England, Ohio'ya göç etmiş bir ailenin kızı Laura Spelman ile evlenmişti. Çiftin 5 çocuğu oldu. Elizabeth, Alice, Alta ve Edith adlarında 4 kız ile babasının adını taşıyan John D. Jr. adlı bir erkek çocuk. Çocuklar hiçbir maddi sıkıntı yaşamadı. Ailenin en küçüğü olan John, 1874'te doğduğunda babası çoktan son derece zengin bir iş insanına dönüşmeye yolundaydı. Zamanla milyoner oldu ve daha sonra yaygın kabul gören görüşe göre 20. yüzyılın ilk milyarderi haline geldi. Bunun büyük ölçüde kişiliğindeki çalışma disipliniyle başardı. Rockefeller'e bugün olumlu ya da olumsuz bakabilir ama onun son derece kararlı biri olduğu inkar edilemez. Kendisine atfedilen ünlü sözlerden birinde başkasının bana zorbalık etmesindense kendi zorba efendim olmayı tercih ederim dediği söylenir. Aslında anlatmak istediği şuydu: başarı uğruna insanın kendisini acımasız denecek kadar zorlaması, başkalarının emirlerini uygulamak zorunda kalmasından daha iyiydi. Gençliğinde tam bir işkolikti. Ancak ilerleyen yaşlarında özellikle işlerinin bazı bölümlerini oğlu John Jr.'a devretmeye başladıktan sonra biraz yumuşadı. Örneğin golfü sevmeye başladı. 1880'ler ve 1890'larda Amerika'da nitelikli sahaların yapılması ve kulüplerin çoğalmasıyla bu spor yeni yayılıyordu. Rockefeller her şeyde olduğu gibi golfte de kısa sürede takıntılı hale geldi. 60'lı yaşlarının başında oynamaya başladıktan sonra mülklerinden birine Golf House adını verdiği kendi sahasını bile yaptırdı. Yine de petrol sayesinde zenginleşen tek Rockefeller o değildi. Küçük kardeşleri William ile Franklin de Standard Oil'de yer aldı ve kendi iş girişimlerini kurdu. William yaş olarak John'a çok yakındı ve kariyerinin önemli bir bölümünde onun en yakın ortağı oldu. Standard Oil'in kuruluş sürecinde belirleyici bir rol oynadı. Uzun yıllar boyunca şirketin New York operasyonlarını yönetti. Yani Amerika'nın en büyük ticaret kentinde şirket petrolünün satışını ve petrolün New York limanına taşınmasını denetledi. Ayrıca çoğunlukla bakır madenciliğine odaklanan ve adı zaman içinde birkaç kez değişen Anaconda Mining Company'nin ilk geliştiricilerinden biri olarak kendini başında da büyük başarı elde etti. Bu şirket
20. yüzyılın başında dünyanın en büyük madencilik şirketlerinden birine dönüştü. Özellikle günümüzde dünya bakır üretiminin en önemli kaynaklarından biri olan Şili pazarına girdikten sonra olağanüstü karlar sağladı. Franklin de Standard Oil ile çalıştı. Ancak başka bir petrol şirketiyle ilgili çıkar çatışması nedeniyle sonunda kardeşleriyle arası açıldı. Buna rağmen yeni kükürt çıkartma yöntemlerinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynadı. Rockefeller ailesinin Standard Oil hanedanı başka dikkate değer isimler de çıkardı. Örneğin William'ın oğlu James Stillman Rockefeller 1924 Paris Yaz Olimpiyatlarında kürekte altın madalya kazandı. Ardından başarılı bir iş kariyeri yaptı ve sonunda bugünkü City grubun o zamanki adıyla National City Bank'ın başkanlığına kadar yükseldi. Gördüğümüz gibi Standard Oil 1911'de parçalandı. Ancak şirketin tartışmalı hale gelmesi bundan yaklaşık 20 yıl önce 1890'da Sherman Antitrust yasasının çıkarılmasından sonra başladı. Bu yasa iç savaş sonrasında Amerikan tarihinde Gilded Age diye anılan dönemin aşırılıklarına tepki olarak kabul edildi. Bu dönem küçümseyici bir ifadeyle haydut baronlar denilen son derece güçlü ve zengin iş adamlarının ortaya çıkışıyla tanımlanır. Bunun ilk büyük örneği Cornelius Vanderbilt'tir. Vanderbilt uzun kariyeri boyunca iki ayrı sektörde geniş tekel gücü kurmayı başarmış, önce 1830'lar ile 1850'ler arasında doğu kıyısındaki buharlı gemi taşımacılığında baskın güç haline geldi. Daha sonra karaya yönelerek büyük göllere kadar uzanan doğu kıyısı demiryolu ağının büyük bölümünü kontrol eden bir tekel oluşturdu. Andrew Carnegie ve Henry Clay Frick gibi başka isimler de çelik sektörünün haydut baronları arasında sayılıyordu. John D. Rockefeller de hiç kuşkusuz petrol endüstrisinin baş haydut baronuydu. Yine de Kaliforniya'daki petrol patlamasında büyük güç kazanan Edward Lee Dohen gibi başka aktörler de vardı. Buna rağmen haydut baronların sahip olduğu tekel gücü ve dev servetler konusunda eleştirilerin odağına en çok oturan isim Rockefeller'di. Sherman Antitrust Yasası 19. yüzyılın 20. yüzyılın başı arasındaki ve Amerikan tarihinde ilerlemeci dönem olarak bilinen süreçte bu kişilerin etkisini sınırlamaya yönelik ilk önemli adımlardan biriydi. Bu süreç sonunda 1911'de Standard Oil'in parçalanmasına kadar uzadı. Standard Oil 1911'de dağıldığında John D. Rockefeller 70'li yaşlardaydı. Daha çeyrek yüzyıldan uzun süre yaşayacaktı. Ancak o tarihte zaten Amerikalıların ortalama yaşam süresini aşmış olduğundan bu kadar uzun yaşayacağını muhtemelen beklemiyordu. Bu nedenle işletmelerinin önemli bir kısmının kontrolünü daha 1900'lerin başından itibaren tek oğlu olan John'a devretmeye başlamıştı. John Ocak 1874'te doğmuştu. Brown Üniversitesi'nde okuduktan sonra 1897'de 23 yaşındayken aile işine katıldı. Kısa sürede Standard Oil Yönetim Kurulu'na girdi ve babasının iş imparatorluğu içinde birçok önemli görevi üstlendi. Ancak karakter olarak babasından oldukça farklıydı. Çekingen bir insandı. Kültüre daha çok ilgi duyuyor ve dini inancı daha güçlü görünüyordu. Örneğin hayatı boyunca alkol kullanmadı. Bu, çeşitli kiliselerin içki yasağını savunduğu bir dönemde dikkat çekici bir tutumdu. Bununla birlikte ilerleyen yıllarda ABD hükümeti ülke çapında içki yasağı uygulamaya kalktığında John, üretim ve satış yasağının Amerika'da giderek büyüyen bir hukuksuzluk yarattığını görerek bu politikayı eleştirmeye başladı. Hayatının ilerleyen dönemlerinde göreceğimiz gibi hayırseverlik faaliyetlerine, gayrimenkule ve kültürel işlere daha çok fazla önem verdi. Aslında bu Rockefeller ailesinin tarihindeki doğa yönelimlerinden biriydi. 20. yüzyıl ilerledikçe uluslararası petrol dengeleri değişti. Orta Doğu ve Venezuela gibi ülkeler petrol ticaretinin yeni devleri olarak ortaya çıkmaya başladı. Buna paralel olarak Amerikan petrol üretiminin altın çağları geride kalıyordu. John, kişilik olarak içine kapanık olsa da 1910'ların ortasında Rockefeller ailesini sarsan en büyük tartışmalardan birinin tam ortasında kaldı. 20. yüzyılın başlarında John, Colorado eyaletindeki Puebla çevresinde faaliyet gösteren bir çelik ve metal üreticisi olan Colorado Fuel and Iron Company'nin yeniden finanse edilmesine yardım etmişti.
Rockefeller ailesi demiryolu patronu J. Colt ile birlikte bu şirkette büyük bir pay sahibi oldular. Çelik tesisleri Rocky Dağları'nın eteklerinde madenlerden çıkarılan kömürle çalışıyordu. 1913 sonbaharında, 1910'ların başlarında Avrupa ve Amerika kıtasının büyük bölümünde yükselen işçi hareketlerinin ortasında Colorado'daki kömür işçileri büyük bir greve gitti. Bu grev doğrudan Fuel and Iron Company'yi ve ona bağlı kömür tedarik zincirini hedef alıyor, dolayısıyla Rockefeller'ler ile Gould'un bölgedeki sanayi yönetimine karşı bir meydan okuma olarak görülüyordu. Sonradan Colorado Kömür Sahası Savaşı diye anılacak bu çatışma en kanlı safhasını Nisan 1914'e kadar sürdürdü. Gerginlikler ise yıl sonuna kadar devam etti. Grevciler, grev kırıcılar ve polis güçleri arasında onlarca kişi öldü. En kötü olay 20 Nisan 1914'te 21 kişinin hayatını kaybettiği Ludlow katliamıydı. Grevin doruk noktasında 10 binden fazla işçi eyleme katılıyordu ve John, grevi bastırma girişimlerinin kamuoyu önündeki yüzü haline gelmişti. Oysa grevden önce çöken madenler ve ölen işçilerin ailelerine tazminat ödenmemesi gibi korkunç çalışma koşullarına ilişkin uyarıları görmezden gelmişti. Rockefeller'in Ludlow katliamında gerçekten sarsıldığı anlaşılıyor. Yine de tarihçiler belli ölçüde onu da sorumlu tutar. Asıl talimatı veren kişi grevleri dağıtmak için ulusal muhafızları devreye sokan dönemin Colorado Vadisi Elias Amons'tu. Ve bu karar Ludlow katliamına giden yolu açmıştı. John 1915'te Colorado Kömür Sahası Savaşı hakkında kongre önünde ifade vermek zorunda kaldı. Bazı araştırmalar daha sonraki hayırsever faaliyetlerinin bir bölümünün Ludlow nedeniyle ağır darbe alan itibarını onarma çabası taşıdığını öne sürer. Gerçi Rockefeller ailesi dini inançlarının da etkisiyle uzun süredir hayır işlerine önem veriyordu. John'un serveti büyüdükçe bu eğilim daha da belirgin hale geldi. Üstelik 19. yüzyılın sonlarına gelindiğinde haydut baronlar ne kadar eleştirilirse eleştirilsin, dönemin önde gelen sanayicileri servetlerinin önemli bir bölümü hayırseverlik faaliyetlerine ayırmaya başlamıştı. Andrew Carnegie bu konuda The Gospel of Wealth adlı uzun bir inceleme bile kaleme almıştı. Rockefeller ailesi büyük ölçüde Carnegie'nin bu anlayışı benimsedi. Bu faaliyetlerin önemli bir kısmı Mayıs 1913'te yani Colorado Kömür Sahası Savaşı başlamadan yalnızca birkaç ay önce kurulan Rockefeller Foundation çatısı altında toplandı. John, büyük çaplı bir hayır ve bağış kurumu fikrini ilk kez 1901'de düşünmeye başladı. Sonraki 10 yıl boyunca da bunun planlarını dikkatlice hazırlamıştı. Sonunda Standard Oil hisselerinden 10 milyonlarca dolar diğerinde bir bölümü bu amaç için ayırdı. Ve 1913'te Rockefeller Foundation'ın temel sermayesi bu varlıklarla oluşturuldu. John ise 1917'den itibaren vakfın başkanlığını yürüttü. Vakfın faaliyet alanı oldukça genişti. Örneğin üniversitelere bilimsel araştırmalar için kaynak sağladı. Tıp kurumlarına ve Kızıl Haç gibi kuruluşlara bağışlar yaptı. Bu hayırseverlik yalnızca Amerika ile sınırlı kalmadı. Çin'deki sağlık kuruluşlarına kadar uzandı. Aynı zamanda 1910'lardaki yıkıcı Meksika devrimi sonrasında Meksika'da tarımsal kalkınmayı destekleyen girişimlerden Londra Üniversitesi'nin Bloomsbury kampüsündeki etkileyici Art Deco yapısı Senate House inşasına kadar çok farklı projelere katkı sundu. Böylece günümüze kadar süren Rockefeller hayırseverliği geleneği başlamış oldu. John D. Rockefeller Jr. 23 Mayıs 1937'de Florida'daki Ormond Beach komutunda öldü. 97 yaşındaydı. Andrew Carnegie ve J.P. Morgan gibi çağdaşlarının bazılarını onlarca yıl geride bırakmış, Gilded Age'in büyük haydut baronları arasında en son olan isim olmuştu. Cenazesi New York'ta sade bir törenle kaldırıldı. Ardından naaşı Cleveland'a götürülerek eşinin yanına defnedildi. John uzun yıllardır damar sertliği ve başka rahatsızlıklardan müzdaripti. Bu nedenle John babası ölmeden çok önce aile işlerinin idaresini fiilen üstlenmişti.
Yüzyılın ortalarına kadar da bu rolü sürdürdü. Bir zamanların Standard Oil'i ve ondan türeyen şirketler John'un yönetiminde giderek daha yaygın biçimde Esso adıyla anılmaya başladı. Bu ad 1911'deki parçalanmanın ardından ortaya çıkan büyük kollardan biri olan Standard Oil of New Jersey için kullanılmaya başlandı. Esso, Standard Oil'in baş harfleri olan S ve O'nun fonetik okunuşundan türetilmişti. Esso biçimde yazılan bu isim, Standard Oil adının yüzyılın başındaki tekel çağrışımlarından uzaklaşmayı amaçlayan bir pazarlama hamlesiydi. Rockefeller ailesi uzun süre Esso'da ve çeşitli Standard Oil şirketlerinde önemli hisseler tutmayı sürdürdü. Ancak zaman içinde bu denetimleri zayıfladı. John, asıl ilgi duyduğu ve adını duyurduğu alan ise bir bölümü ticari, bir bölümü hayırsever ve kültürel nitelik taşıyan prestijli gayrimenkul ve mimari projelerdi. Bunun örneklerinden biri Manhattan'ın Morningside semtinde geliştirilen Riverside Church'tür. Bölge Harlem'in güneybatı ucunda Upper West Side'ın hemen kuzeyinde yer alır. Rockefeller Baptisti ve 1870'lerden beri New York'taki Kuzey Baptist topluluğunun en önemli destekçileri arasındaydı. John yaklaşık 1919'da Manhattan'daki Baptist cemaati için yeni bir kilise inşa edilmesine $1 milyon sağlamayı kabul etti. Yer seçimine ilişkin birçok başarısız girişim ve uzun tartışmalardan sonra Morningside'daki proje 1920'lerin ortalarından itibaren geliştirildi ve nihayet 1930'da açıldı. Tamamlandığında Riverside Church adeta küçük bir katedral görünümündeydi. Yapının en dikkat çekici unsurlarından biri makara sistemiyle çalışabilen 74 çanlı büyük kolüdyondu. Rockefeller daha sonra Harlem'in daha kuzeyinde 1920'lerdeki Harlem Rönesansı'nın zirvesinde Afrikalı-Amerikalı sakinler için tasarlanmış simgesel bir konut kompleksi olan Dunbar Apartments'ı geliştirdi. Bu aynı dönemde New York'ta geliştirdiği büyük apartman projelerinden sadece biriydi. Batı 54. caddedeki Rockefeller Apartments ile Park Avenue yakınlarındaki Lavoisier Apartment da bunların arasındaydı. Bunların hepsi John'un Manhattan'ın inşa edilmiş çevresine yaptığı önemli katkılardı. Ancak bu projelerin hepsi 1931'de Midtown Manhattan'da 48 ve 51. caddeler arasında geliştirmeye başladığı dev yapı topluluğunun gölgesinde kaldı. Rockefeller bu araziyi New York'ta gökdelen çılgınlığının zirveye yaptığı 1928 yılında Columbia Üniversitesi'nden satın almıştı. Bu dönem savaşlar arası yıllardaki hızlı büyüme ve finansal spekülasyon dalgası nedeniyle kükreyen 20'ler diye anılır. Rockefeller burada çok sayıda gökdelen inşa etmeyi planlamıştı. Ancak Ekim 1929'da Wall Street çöküşü büyüme dalgasını sona erdirdi ve büyük burhanı başlattı. Pek çok kişi projelerini durdurup vazgeçerken olağanüstü zenginliği sayesinde Rockefeller geri adım atmadı. Rockefeller Center başlangıçta 6 şehir bloğuna yayılan, ortasında büyük bir plaza ve özel tasarlanmış bir cadde bulunan 14 ayrı binadan oluşacak şekilde tasarlanmıştı. Bu kompleksin merkezi bugün resmi adı Comcast Building olan fakat daha çok 30 Rockefeller Plaza ya da kısaca 30 Rock diye bilinen yapılardır. 1933'te tamamlanan bina 66 kata yayılmış 2 milyon metrekareden fazla kullanım alanına sahiptir. 850 fit yani yaklaşık 260 metre yüksekliğiyle 2025 itibariyle New York'un ancak 35. en yüksek binasıdır. İnşa edildiği dönemde Empire State Building ve Chrysler Building gibi yalnızca birkaç gökdelenin gerisinde kalan kentin en yüksek yapılarından biriydi. Rockefeller Center aynı zamanda Rockefeller'in 1932'de dönemin dünyanın en büyük 4 katlı kapalı gösteri salonu olarak açtığı Radio City Müzik Hall'a ev sahipliği yapmasıyla da ünlüdür. John Jr. Art Deco mimarisine hayrandı ve tüm Rockefeller Center'ı genel hatlarıyla bu mimari anlayışı doğrultusunda tasarlattı. Merkez bugün de Manhattan'ın simgelerinden biri olmayı sürdürür ve Rockefeller ailesinin en kalıcı mirasları arasında yer alır. Rockefeller Center'ın ilk büyük kiracılarından biri de Chase National Bank'ın müşterisi olan General Electric'ti. Bu durum John'un döneminde Rockefeller'lerin bankacılığa daha sıkı biçimde yöneldiğini de gösterir.
Rockefeller'e ait o tarihte esas olarak bankacılık faaliyetleri yürüten Equitable Trust Company 1930'da Chase National Bank ile birleşti. Chase National'ın tarihi ise çok daha eskilere gidiyordu. Kökleri Amerika Birleşik Devletleri'nin ikinci başkan yardımcısı Aaron Burr 1799'da kurduğu Manhattan Company'ye kadar uzanıyordu. Bu girişim Bank of New York'ta büyük payı bulunan bir başka kurucu baba olan Alexander Hamilton ile rekabetinin bir parçasıydı. Burr daha sonra 1804'te Hamilton'ı bir düelloda ölümcül biçimde yaralayacaktı. Manhattan Company zamanla John Thompson 1877'de kurduğu ve adını eski Hazine Bakanı Salmon Chase'ten alan Chase National Bank'ın da parçası haline geldi. 1920'lerde Chase saldırgan biçimde büyüyor, daha küçük bankaları satın alıyor ve başkalarıyla birleşiyordu. Bu birleşmeler arasında John Rockefeller'in en küçük hissedarı olduğu Equitable Trust Company de vardı. 20. yüzyılın ikinci yarısında Chase, Manhattan Company, J.P. Morgan'ın bankacılık varlıklarının bazı bölümleri ve Chemical Bank gibi başka yapılarla da birleşecekti. Böylece bankanın mirası Amerika'nın kurucu babalarından bazılarını ve J.P. Morgan ile Rockefeller gibi önde gelen iş hanedanlarını kapsar hale geldi. Bugün 3 trilyon dolara aşan varlıklarıyla Chase Bank dünyanın en büyük bankalarından biridir. John 1930'daki Equitable Trust birleşmesi sayesinde bu yükselişte küçük de olsa bir rol oynamış oldu. Aynı banka Rockefeller Center'ın ilk dönemlerinde projeye destek sağladı. Empire State Building ve diğer bazı New York gökdelenleri Büyük Burhan sırasında boş kalırken Rockefeller bankacılık bağlantılarını kullanarak Rockefeller Center binalarına ilk büyük kiracıları çekmeye çalıştı. 20. yüzyılda Rockefeller'lerin hayırseverlik ve kültür yatırımlarında öne çıkan bir başka önemli isim de Abby Aldrich Rockefeller'di. Abby Rockefeller ailesine doğuştan mensup değildi. Bu aileye evlilik yoluyla katılmıştı. Babası 1881 ile 1911 yıllar arasında 30 yıl boyunca Rhode Island'ı ABD Senatosu'nda temsil eden önde gelen Cumhuriyetçi siyasetçi Nelson Wilmot Aldrich'ti. Abby 1974'te doğdu. 20'li yaşlarının ilk yarısında dünyayı dolaştı ve farklı kültürlerle sanat akımlarına güçlü bir ilgi geliştirdi. Amerika'ya döndükten sonra 1901'de John D. Rockefeller ile evlendi. Eşi 1910'lar ve 1920'lerde giderek büyüyen iş ağını devralıp muazzam bir servete kavuştururken Abby de önemli bir sanat koleksiyoncusuna dönüştü. Saygın, çağdaş Amerikalı ressamların eserlerini ayrıca Avrupa'nın önde gelen emperyonist, dışa vurumcu ve kübist sanatçılarının tablolarını satın aldı. Bunlar arasında Pablo Picasso, Henri Matisse ve Vincent van Gogh gibi isimlerin eserleri de vardı. Ardından New York 5. caddede kurulan Museum of Modern Art yani MoMA'nın kurulucu itici gücü haline geldi. Müze, şehir Wall Street çöküşünün sarsıntılarını yaşarken Kasım 1929'da açıldı ve zamanla yılda 3 milyondan fazla ziyaretçi çeken dünyanın en önemli sanat müzelerinden birine dönüştü. Abby'nin yatırım yaptığı tek kültürel proje bu değildi. O ve eşi, Colonial Williamsburg'un yeniden canlandırılmasına fon sağlayan başlıca isimlerden ikisi oldular. Williamsburg, Amerika Birleşik Devletleri'nin en eski kentlerinden biridir. 1632'de Virginia'da, Kuzey Amerika'daki ilk kalıcı İngiliz kolonisi olan ve 1607'de kurulan Jamestown bir uzantısı olarak kurulmuştu. 17. yüzyılın sonuna gelindiğinde Williamsburg, Virginia'nın başlıca merkezi olan Jamestown'un yerini almış ve fiili sömürge başkenti haline gelmişti. 1693'te burada kurulan College of William and Mary, sonradan Amerika Birleşik Devletleri adına açılacak ülkedeki en eski ikinci üniversiteydi. Yalnızca Harvard daha eskiydi. Daha sonra 18. ve 19. yüzyıllarda Richmond yükselerek Williamsburg'u geride bıraktı ve eyaletin başkenti oldu. 20. yüzyıla gelindiğinde Williamsburg birçok sömürge dönemi konağı ve yapı hala ayaktaydı. Ancak çoğu bakımsız ve harap durumdaydı. 1920'lerde John ile Abby, zengin Amerikalılardan oluşan bir grupla birlikte eski evlerin restore edilmesini
ve sömürge dönemine taklit eden yeni yapıların inşasını finanse etti. Bunlar daha sonra Canlı Tarih Müzesi'ne dönüştürüldü. Amaç, ziyaretçilerin 18. yüzyıl Würzburg'un hayata, dönemin sakinlerini canlandıran kişiler eşliğinde adım atmasıydı. Bugün kolonyal Würzburg, yüzlerce özgün ya da yeniden inşa edilmiş sömürge dönemi yapısıyla bir ulusal tarihi anıt bölgesi konumundadır. Elbette eleştirileri de yok da değil. Bazıları kolonyal Würzburg'un aşırı ticarileştiğini ve 18. yüzyıl kasaba hayatının gerçeklerini çarpıtarak sert sömürge yaşamını göstermek yerine dev bir oyuncak ev atmosferi yarattığını savunur. MoMA 1929'da kurulduğunda ise Rockefeller ailesinin yeni kuşağı aile işlerini devralmak üzere yetiştiriliyordu. John ile Abby'nin en büyük oğlu olan John Rockefeller III, Mart 1906'da doğmuştu. 1929'a gelindiğinde henüz 23 yaşında olmasına rağmen onlarca şirketin yönetim kurulunda yer alıyordu. Yine de bu şirketlerin başına geçişi bir anda olmadı. Babası 1960'a kadar yaşadı ve zaten 20. yüzyılın ortasında Rockefeller'lerin kontrol ettikleri ya da hissedar oldukları şirketlerdeki rolü değişiyordu. Vanderbiltler gibi diğer Gilded Age hanedanlarında da olduğu üzere aile servetleri giderek daha fazla aile ferdine bölünüyor. John D. Rockefeller'in sergilediği o sert güç ve servet tutkusu torunlarında aynı ölçüde tekrar etmiyordu. Buna rağmen John III kendi döneminde önem taşıyan bir isim oldu. Ailenin hayırseverlik geleneğini sürdürdü. Birçok şirketi yönetti ve siyasetle diplomasiye giderek daha fazla ilgi duydu. Örneğin 1951'de Cumhuriyetçi olmasına rağmen Başkan Harry Truman ile önde gelen danışmanlarından biri olan ve daha sonra Eisenhower döneminde Dışişleri Bakanı olacak John Foster Dulles ile birlikte Japonya'ya gitti. Buradaki görev ABD birliklerinin 2. Dünya Savaşı'nın bitiminde konuştu kaldığı Japonya'dan ayrılmasını düzenleyen San Francisco Anlaşması görüşmeleriydi. Rockefeller bu görevde ekonomik ateşe olarak yer aldı. Savaş sonrası Japonya ekonomisinin toparlanmasına ve ABD ile Japonya arasındaki bağların güçlenmesine katkıda bulundu. Son olarak 3. John 1952'de dünya nüfusunun 2,5 milyarın biraz üzerindeyken bu yüzyılın sonunda 6 milyarın epey üzerine çıkacağı anlaşılmaya başladığı bir dönemde nüfus artışının tehlikelerine dikkat çekmeyi amaçlayan Population of Churchill adlı sivil toplum kuruluşunu kurdu. Genel tabloya bakıldığında aile bu yıllarda bir zamanlar Standard Oil'in parçalanmasının ardından büyük hisselere sahip oldukları çeşitli işletmelerdeki paylarını yavaş yavaş azaltıyordu. 3. John'un siyasal bilgileri kardeşi Nelson'dan çok daha güçlü bir biçimde ortaya çıkacaktı. Nelson 1908'de doğmuştu. Nelson kardeşlerine göre daha zor bir çocukluk geçirdi. Çünkü o dönemde pek anlaşılmayan disleksi sorunuyla mücadele ediyordu. Buna rağmen 1930'lara gelindiğinde aile işlerinde aktif rol üstlenmişti. Özellikle Standard Oil of New Jersey'nin 1920'de Venezuela petrol sektöründe genişlemek amacıyla kurduğu bağlı şirket olan Pearl Petroleum Corporation'da etkiliydi. Günümüzde dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkelerinden biri olan Venezuela, bu rezervleri 20. yüzyılın başında değerlendirmeye yeni başlamıştı ve Rockefeller'ler buradaki varlıklarını büyütmek istiyordu. Nelson'ın Venezuela işini yönetmedeki rolü onu siyasete taşıyan ana kanallardan biri oldu. İkinci Dünya Savaşı sırasında Arjantin gibi önemli Alman göçmen nüfusuna sahip bazı Güney Amerika ülkelerinde Nazi Almanyası'na duyulan sempati Nelson'ı kaygılandırdı. Bu durumu Başkan Franklin Delano Roosevelt yönetimine taşıdı ve Roosevelt 1940'ta onu yeni kurulan Inter-American Affairs Koordinatörlüğü'nün başına getirdi. 1940'ların geri kalanında ve 1950'lere uzanan dönemde Nelson, ABD ile Latin Amerika arasındaki ilişkileri geliştirme çabalarında öne çıkan isimlerden biri oldu. 1944'te kısa süreliğine American Republic Affairs'ten sorumlu ilk yardımcı Dışişleri Bakanı olarak atandı.
Bu görev, bugünkü Batı Yarımküre işlerinden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcılığının öncülü sayılır. Ağustos 1945'e kadar görevde kaldı. Roosevelt o yılın başında ölmüş, yerine geçen Harry Truman ise Hiroşima ve Nagasaki'ye atom bombalarının atılmasının ardından yönetimi yeniden düzenlemeye başlamıştı. Bu gelişmeler aynı zamanda İkinci Dünya Savaşı'nda sona erdirmişti. Nelson, 1940'ların geri kalanında ve 1950'lerde zaman zaman siyasi kulis faaliyetlerinin içinde yer aldı. Ancak aktif siyasetin merkezine dönüşü, Cumhuriyetçilerin Beyaz Saray'ı geri almasıyla mümkün oldu. Dwight Eisenhower, 1952'de başkanlık seçimlerini kazandıktan sonra Rockefeller'in Sağlık, Eğitim ve Refah Bakanlığı Müsteşarlığına atadı. Nelson burada yaklaşık 1,5 yıl görev yaptı. Ardından aile servetini New York valiliğine uzanan siyasi kariyerine yönlendirmeye başladı. ...1958 valilik seçiminde görevdeki William Harriman'ı %55 gibi güçlü bir oy oranıyla yenmeyi başardı. 1962, 1966 ve 1970 seçimlerini de rahat biçimde kazandı. Böylece Amerikan Devrimi döneminde ve sonrasındaki sıra dışı dönemde görev yapan George Clinton hariç tutulursa New York'un en uzun süre görev yapan valisi oldu. Ancak 1974'te Watergate skandalı nedeniyle Başkan Richard Nixon istifa edince görevden ayrıldı. Nixon'ın başkan yardımcısı olan Gerald Ford başkanlığa yükselmişti. Ford 1960, 1964 ve 1968'de Cumhuriyetçi başkan adaylığı için başarısız biçimde yarışmış olan Rockefeller'i başkan yardımcılığına aday göstermeye karar verdi. Rockefeller Aralık 1974'te onaylandı. Bu görevde geçirdiği 2 yıl tartışmalıydı. Bunda Vietnam Savaşı'na verdiği eski desteği geri çekmemesi ve ailesinin muazzam serveti önemli rol oynuyordu. 1976 başkanlık seçimleri yaklaşırken Cumhuriyetçi Parti'nin üst düzey isimleri Ford'u yeniden seçim kampanyasına Rockefeller yerine Robert Dole'u aday arkadaşı olarak seçmeye ikna etti. Bu görevdeki bir Amerikan başkanının yeniden seçime giderken başkan yardımcısını aday listesinden çıkardığı en yakın tarihli örnek olarak kaldı. Nelson, 2 yıl sonra kalp krizinin ardından gelişen komplikasyon nedeniyle 70 yaşında öldü. O ve kardeşleri ailenin hayırseverlik yaklaşımını yeni biçimlerde sürdürdüler. 1910'lardan bu yana ailenin sosyal ve hayır amaçlı harcamalarının temel araçlarından biri Rockefeller Foundation olmuştu. John bir süre daha bu kurumun yönetiminde rol oynadı. Vakıf bugün de dünyanın en büyük hayırseverlik fonlarından biri olmaya devam ediyor. Ve Rockefeller ailesi üyeleri yönetim kurulundaki varlıklarıyla kurumla bağlarını sürdürüyor. Son dönemlerdeki dikkat çekici adımlardan biri özellikle Standard Oil'in en büyük mirasçısı olan ExxonMobil başta olmak üzere tüm petrol yatırımlarından çevresel gerekçelerle çıkma kararıydı. Bu, servetinin kökeni petrol endüstrisinin erken tarihine dayanan bir aile için çarpıcı bir adımdı. 1940'da John, torunlarından bazıları Nelson'da dahil olmak üzere Rockefeller Brothers Fund'ı kurarak bu yapıyı tamamladı. Bu fon vakıftan ayrı bir kurumdur ve çok farklı alanlarda etkili olmuştur. İlk dönemlerinde 1950'ler ve 1960'larda Amerika Birleşik Devletleri'nin karşı karşıya olduğu siyasi, toplumsal ve ekonomik sorunları geniş çerçevede inceleyen araştırmalara fon sağladı. Ayrıca Wyoming Grand Teton Ulusal Parkı'nın korunmasının arkasındaki başlıca itici güçlerden biri oldu. Nelson'un siyasi kariyeri ise aileyi sarsan bir trajedinin gölgesinde şekillendi. 1938 doğumlu oğlu Michael, 1960'ların başında Harvard Üniversitesi'ne bağlı Peabody Müzesi tarafından finanse edilen ve yürütülen bir keşif gezisine katılmıştı. Hedef, Avustralya'nın kuzeyinde ve Endonezya'nın doğusunda yer alan Yeni Gine adasının batı yarısındaki Hollanda Yeni Gine'siydi. O dönemde, hatta büyük ölçüde bugün bile Batı Yeni Gine dünyanın en az gelişmiş bölgelerinden biriydi. Asmat, Dani ve Moni gibi topluluklar dünya çevrelerinde hızla modernleşip küreselleşirken binlerce yıl öncesinden kalma yaşam biçimlerini büyük ölçüde sürdürüyordu.
Keşif gezisinin amacı bu toplulukları ve geleneksel hayat tarzlarına daha yakından incelemekti. Peabody Müzesi ile yapılan ilk çalışmanın ardından Michael, özellikle Asmat halkını yeniden gözlemlemek için bölgeye dönmeye karar verdi. Onların sanatına büyük ilgi duyuyordu ve Hollandalı antropolog Rene Wassing ile birlikte seyahat etti. 17 Kasım'da kıyı boyunca ilerlerken bindikleri Duba teknesi alabora oldu ve tekneyi yeniden doğrultamadılar. 1,5 gün suda sürüklendikten sonra 19 Kasım sabahı Michael, kıyıya yaklaşık 16 kilometre uzakta olmasına rağmen yüzerek karaya çıkacağını söyledi. Bir gün sonra kurtarılan Wassing, Michael'ı yüzmeye başladıktan yaklaşık yarım saat sonra gözden kaybetti. Michael bir daha hiç görülmedi. Hakkında kapsamlı soruşturmalar yürütüldü. Hatta Michael'ın yamyamlıkla anılan bazı yerli gruplar tarafından yakalanmış olabileceğine dair iddialar bile ortaya atıldı. Ancak mesafenin uzunluğu ve akıntının gücü dikkate alındığında en güçlü ihtimal onun karaya ulaşamadan boğulmuş olmasıydı. 3. John D. Rockefeller ile Nelson Rockefeller, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki öne çıkan son büyük Rockefeller figürleri olarak görülebilir. Yaklaşık bir yüzyıla aşkın süredir ailenin 3 kuşağı Amerikan hayatında sürekli görünür oldu. Petrol endüstrisini kurup tarihin en zengin insanı sayılan John D. Rockefeller'den Manhattan'ın şekillenmesinde rol oynayan John Jr.'a ve eşinin Modern Sanat Müzesi'ne verdiği desteğe, oradan da Nelson'ın New York valiliğinde geçirdiği 14 yıla ve kısa başkan yardımcılığı dönemine kadar uzanan bir çizgi söz konusuydu. Dördüncü kuşak, Amerikan hayatındaki görünürlüğü bir miktar azalan ilk kuşak oldu. Ama bu onların kayda değer başarılara sahip olmadığı anlamına gelmiyordu. 4. John D. Rockefeller 1937'de 3. John Rockefeller ile eşi Blanche'nin oğlu olarak doğdu. 1960'larda genç bir adamken Batı Virginia'ya taşındı ve burada önce Dışişleri Sekreteri, ardından 1977 ile 1985 arasında Batı Virginia valisi. Daha sonra da 1985 ile 2015 arasında 30 yıl boyunca senatör olarak önemli bir siyasi kariyer yaptı. 4. John, ailenin geleneksel cumhuriyet çizgisinden ayrılarak Demokrat Parti üyesi oldu. Kız kardeşi Hope gazeteci olurken bir diğer kız kardeşi Ali da çevre ve doğa koruma amaçlı çalışmaların büyük bağışçılardan biri haline geldi. Nelson'ın hayatta kalan çocuklarından Stephen akademisyen oldu. Rodman ise 1994'te yürürlüğe giren Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın gelişmesinde önemli rol oynayan bir iş dünyası lobicisi olarak öne çıktı. Bu dördüncü kuşağın çocukları ve torunları da bugün Amerikan iş dünyası, yerel siyaset ve hayırseverlik alanlarında etkilerini sürdürmektedir. Geniş aile hala birçok şirkette ve bankada önemli paylara sahiptir. Ancak 10 yıllar içindeki önde gelen şirketlerin pek çoğundaki kontrolünü elden çıkarmıştır. Örneğin 2000 yılındaki Manhattan'daki Rockefeller Center'daki ana hisselerini büyük gayrimenkul şirketi Tishman Speyer ile Chicago merkezli Crown iş ailesine sattılar. Aile üyeleri artık zenginler listelerinde eskisi kadar sık görünmese de topluca hala çok milyar dolarlık bir servet temsil ediyordu. Rockefeller ailesi Gilded Age'in son dönemlerinde Amerikan ekonomisini şekillendiren birkaç büyük iş hanedanından biridir. Bu dönem genel olarak 1870'lerden 1890'lara kadar uzanır. Ancak bazı tarihçiler bunu 1865'te Amerikan İç Savaşı'nın bitişi ile 1914'te Birinci Dünya Savaşı'nın başlaması sırasındaki yarım yüzyılı kapsayacak biçimde daha geniş ele alır. Aile Almanya'dan Kuzey Amerika'ya onun doğumundan bir asırdan fazla önce göç etmiş olsa da aileyi gerçek anlamda zenginlik ve şöhret taşıyan kişi John D. Rockefeller'di. Ondan yalnızca bir kuşak önce aile geçinmekte zorlanıyordu ve babası kasaba kasaba dolaşıp sahte ilaç satan bir adamdı. John da aynı fırsatçılık ruhu vardı. Ancak o bu ruhu çok daha saygın görünen bir biçimde kullandı. 1860'lardan itibaren dünyanın en büyük petrol şirketini kurdu. Elbette bütün olağanüstü başarılı iş insanları gibi
şans da ondan yanaydı. Petrol işine girişi, petrol satan herkes için koşulların mükemmel biçimde oluştuğu bir ana denk gelmişti. Balinalar aşırı avlandığı için balina ayağı pahalanıyor, elektrik devrimi kapıya dayanıyor ve mühendislerle sanayiciler petrolün kömürden daha verimli bir fosil yakıt olduğunu fark ediyordu. Amerika'da ve dünyada petrol üretimi ile kullanımı olağanüstü bir hızla arttı. Bundan en çok yararlanan kişi de John D. Rockefeller oldu. 1911'e gelindiğinde öylesine başarılıydı ki ABD Yüksek Mahkemesi antitrust ve tekel yasalarını ihlal etmemesi için Standard Oil'i 34 ayrı şirkete bölmesini emretti. Üstelik ailede başarılı tek iş insanı John Sr. değildi. Oğlu John Jr. da kendisine bırakılan dev kaynakları kullanarak Rockefeller'lere Manhattan'ın önde gelen gayrimenkul ailelerinden biri haline getiren son derece yetkin bir isimdi. John Jr. ile eşi George P. Boy ve Andrew Carnegie gibi Gilded Age sanayici ve finansörlerinin Amerika'da yaygınlaştırdığı türden bir hayırseverlik anlayışını benimsediler. Nelson Rockefeller ile aileyi Amerikan siyasetinin zirvesine taşıdı. 1959 ile 1973 arasında New York eyaletinin en uzun süre görev yapan valilerinden biri oldu. Ardından da Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcılığına yükseldi. Rockefeller ailesi kadar hem başarılı hem de tartışmalı olmuş aileler çok azdır. Bugün geriye dönüp bakıldığında temel soru şudur. Standard Oil Amerika Birleşik Devletleri'nde aşırı derecede güç kazandığı için devletin onu parçalaması doğru muydu? Yoksa bu devletin sınırı aşan bir müdahalesi miydi? Karar ne olursa olsun, Rockefeller ailesinin Amerikan iş dünyası, siyaseti ve hayırseverlik tarihindeki etkisi tartışmasız biçimde çok büyüktür. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim.